Merhaba koçlar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 22 Eylül'de Mars'ın Akrep Burcu'na geçmesi var. Gökyüzü oldukça dinamik ve derin dönüştürücü etkiler taşıyor. Sizler için bu süreç hem içsel güçle yüzleştiğiniz hem de ortak kaynaklar, krizler ve psikolojik derinlikler üzerinden dönüşüm yaşadığınız bir dönem olabilir. Mars'ın Akrep Burcu'na geçmesiyle birlikte odağınız 8. eve yöneliyor. Ortak kaynaklar, paralar, miras, borçlar, eşin gelirleri veya ruhsal bağlarla ilgili temalar sizi meşgul edebilir. Ancak Mars retro Plüton'la bir kare içine girecek. Bu alanlarda bir güç savaşı, bastırılmış öfke ve kontrol mücadelesi de yaratabilir. İç dünyanızda bastırdığınız öfke bir kriz anında patlak verebilir. Bu yüzden duygularınızı bastırmak yerine sağlıklı yollarla dışa vurmalısınız. Başak Burcu'ndaki Güneş'in Balık Burcu'ndaki retro Satürn'e yaptığı karşıtlık ise özellikle günlük düzeniniz, sağlığınız ve çalışma ortamınızla ilgili konularda bir sorumluluk testi getirebilir. Belki bir sağlık sorunuyla ilgilenmeniz ya da iş hayatınızda ağır sorumluluklar üstlenmeniz gerekebilir. Gerçekçi miyim, kurban mı oluyorum, sorumluluk mu alıyorum sorularını kendinize sormanın tam zamanı. Merkür ise Terazi burcunda ve 7. evinizde ikili ilişkilerde diplomatik ve uzlaştırıcı bir dil arayışını getiriyor. Ancak o da retro Neptün'e karşıtlık yapıyor. Sizi ilişkilerde kandırılmaya ya da idealize etmeye açık hale getirebilir. İlişkilerde netlik arayın, gerçekten neye ihtiyacım var sorusu çok kıymetli olacaktır. Gökyüzünün en dikkat çekici yapılarından biri büyük su üçgeni, bu bir süredir var, söylüyorum sürekli. Ve bir uçurtma açık kalıbı var. Sizi duygusal ve ruhsal olarak derinleştirirken geçmişle yüzleşmeye ve kadersel temaları çözümlemeye yönlendiriyor. Bu üçgenin etkisiyle aileyle ilgili geçmiş travmalar şifalanabilir, bastırılmış duygularla yüzleşilebilir. Ruhsal bir danışmanlık almak ya da içsel rehberlikte buluşmak için destekleyici bir atmosfer oluşabilir. Yengeç burcundaki Jüpiter bu dönem aynı zamanda ev, yuva ve aile ilişkilerinde bolluk ve büyüme de getirebilir. Ancak bu gelişim bir kriz veya yüzleşme sonrası olabilir. Son olarak Satürn ve Neptün balıkta kavuşumdalar. Zihninizin derin katmanlarında bir yapılanma başlattığını gösteriyor. Uranüs ve Plüton'un bu açıya verdiği destek özellikle düşünce kalıplarınızı değiştirmek, inanç sistemlerinizi dönüştürmek ve maddi manevi kaynaklarınızı yeniden yapılandırmak için güçlü fırsatlar sunuyor. Bu dönemde ne yapmalısınız? Psikolojik derinliğinizi küçümsemeyin, bastırılan duygulara kulak verin. İlişkilerde netlik ve dürüstlük ilk sırada gelsin. Ruhsal temizlik, meditasyon, terapi, dua gibi içe dönüş yollarına zaman ayırın. Miras, vergi, borç gibi konularda önemli gelişmeler olabilir. Hazırlıklı olun. Unutmayın, bu gökyüzü sizi zayıflatmak için değil, ruhsal kaslarınızı güçlendirmek için burada. Karanlıkla yüzleştiğinizde ışığınız çok daha fazla parlayacaktır. Verimli ve mutlu bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba boğalar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 22 Eylül'de Mars'ın Akrep Burcu'na geçişi var. Gökyüzü sizin için ilişkiler, ortaklıklar ve hayatınıza dahil olan önemli kişiler üzerinden güçlü bir dönüşüm ve yüzleşme süreci getiriyor. Mars'ın Akrep Burcu'na geçmesiyle birlikte enerjiniz 7. eve yöneliyor. Bu alan evlilik, ortaklıklar, birebir ilişkiler ve açık düşmanlıklarla ilgili. Mars burada sizleri ilişkilerde daha tutkulu ama aynı zamanda daha çatışmalı kılabilir. Özellikle Mars'ın retro Plüto ile yaptığı kare açı bazı ilişkilerde kontrol, güç savaşı ya da duygusal manipülasyon gibi gölgeli temaları ortaya çıkarabilir. Partnerinizle olan ilişkinizde bastırılmış öfke ya da uzun süredir konuşulmayan meseleler aniden yüzeye çıkabilir. Başak Burcu'ndaki Güneş sizin 5. evinizde ilerliyor. Balık Burcu'ndaki retro Satürn'le de karşıtlık yapıyor. Bu etkiyle birlikte aşk hayatınız, çocuklarla ilgili sorumluluklar ya da yaratıcılıkla bağlantılı meselelerde zaman baskısı, engeller ya da bir olgunlaşma süreci yaşanabilir. Hayattan keyif alması dengeniz bozulmuş olabilir. Ne kadarını kendiniz için yapıyorsunuz, ne kadarını başkaları için.
Merkür Terazi burcunda seyahat ediyor. Günlük iş akışınız, iş arkadaşlarınız ya da sağlıkla ilgili konular öne çıkıyor. Ancak karşısında retro Neptün bulunduğundan özellikle iş ortamınızda yanıltıcı bilgiler, belirsizlikler ya da yanlış anlaşmalar mümkün. Bir sözleşmeye imza atmanız gerekiyorsa detayları çok iyi inceleyin. Ve gökyüzünde bir mistik yapı var. Büyük su üçgeni ve uçurtma açı kalıbı. Bir süredir bundan bahsediyorum zaten. Balık burcundaki kuzey ay düğümü, akrepteki Lilith ve yengeçteki Jüpiter arasında oluşan bu büyük su üçgeni sizin için dostluklar, ilişkiler ve hayallerinizde güçlü bir dönüşüm habercisi. Bu dönemde hayal ettiğiniz şeylerin gerçekleşmesine dair kadersel fırsatlar oluşabilir. Uzun süredir çözülmeyen ilişkisel konular şifalanabilir. Hayatınıza giren yeni insanlar sizi ruhsal olarak yukarıya doğru taşıyabilir. Uçurtma açı kalıbının merkezinde yer alan Güneş, Merkür ve Güney ay düğümü kavuşumu kendi yaratıcı benliğiniz konusunda bir sorguya götürecek sizi. Bu dönemde hem kalbinizin sesini duymak hem de mantığınızla bunu dengelemek zorundasınız. Ne yapmak sizi gerçekten tatmin eder? Kim olmak istiyorsunuz? Sorularının cevabı size yeni yollar açacaktır. Satürn ve Neptün 11. evinize. Bu kavuşma Plüton ve Uranüs'ten de, ikisi de retro bu arada, destek geliyor. Bu da demek oluyor ki topluluklar, sosyal çevre, arkadaşlar ve hayaller alanında yapılandırıcı ama devrimsel bir dönüşüm içindesiniz. Eski sosyal çevrenizden koparken yeni bir ruh grubu ile karşılaşabilirsiniz. Gelecek planlarınızı yeniden tasarlarken sıra dışı çözümler üretebilir, ilham alabilirsiniz. Sevgili boğalar, bu dönemde neler yapmalısınız? İlişkilerde sınır koymayı ve gerçek ihtiyaçlarınızı net biçimde ifade etmeyi öğrenin. Aşkta idealize etmeyin, duygularınızın kadar mantığınızla da hareket edin. Yeni arkadaşlıklar, projeler ya da sosyal organizasyonlar size kadersel kapılar açabilir. Hayal gücünüzü somutlaştırmak için iç disiplininize ihtiyacınız olacak. Sevgili boğalar, bu dönem sizi büyütmek ve olgunlaştırmak için burada. Geçmişe tutunmak yerine geleceğe kök salarsanız gökyüzü sizi ödüllendirecektir. Mutlu ve verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba ikizler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Mars'ın Akrep Burcu'na geçişi var 22 Eylül'de. Gökyüzü sizler için özellikle çalışma hayatı, sağlık, gündelik yaşam düzeni ve hizmet alanlarınızı ön plana çıkaracak. Aynı zamanda kariyer hedefleriniz, içsel sorumluluklarınız ve hayattaki misyon duygunuz da bu dönemde önemli bir dönüşümden geçebilir. Mars'ın Akrep Burcu'na geçmesiyle birlikte enerjiniz 6. evinize yöneliyor. Bu alan iş ortamınız, günlük rutinleriniz, sağlığınız ve hizmet verdiğiniz her şeyle ilişkilidir. Ancak Mars retro Plüto ile bir kare açıya girecek hemen. Bu alanlarda gizli bir kriz, baskılanan bir öfke ya da kontrol edilmesi zor bir dönüşüm yaratabilir. Bir iş arkadaşınızla yaşanabilecek güç savaşına, yöneticinizle gerginliğe ya da fiziksel psikolojik sağlık sorunlarına karşı dikkatli olmalısınız. Başak Burcu'ndaki Güneş, Balık Burcu'ndaki retro Satürn'e karşıtlık yapıyor bu süreçte. Sizin ev ve kariyer ekseninde çalıştırıyor. Bu da içsel kimliğinizle dış dünyadaki sorumluluk arasında bir gerilim ve denge arayışı yaratabilir. Ailevi sorumluluklar ve kariyer baskısı arasında sıkıştığınızı hissedebilirsiniz. Bu karşıtlık sizi bir seçim yapmaya zorlayabilir. Merkür ise Terazi Burcu'nda 5. evinizde, aşk hayatınızda, çocuklarla ilgili konularda ya da yaratıcı çalışmalarınızda iletişimi ön plana çıkarıyor. Ancak Neptün karşıtlığı hayal kırıklıklarına açık olduğunuzda gösteriyor. Bir aşk ilişkisini fazla idealize etmeniz ya da çocuklarla ilgili gerçekleri görmekte zorlanmanız mümkün. Netleşmeden büyük kararlar almamanız önemli. Şimdi gelelim gökyüzünün en değişik, en çekici formasyonuna. Balık burcundaki kuzey ay düğümü, akrepteki Lilith ve yengeçteki Jüpiter arasında oluşan büyük su üçgeni. Bir süredir bundan bahsediyorum zaten. Ruhsal yönünüzü, kariyer hedeflerinizi ve iş ortamınızı etkiliyor. Bu üçgen içgüdüsel olarak doğru yolda olup olmadığınızı sorgulamanıza, hayat amacınızı daha derinden hissetmenize, mesleki alanda sezgisel kararlar almanıza imkan verebilir.
ilahi bir rehberlik ya da bir tesadüf gibi görünen karşılaşmalar sizi ruhsal yolunuza yaklaştırabilir. Ve uçurtma açı kalıbı da bu ruhsal üçgeni tetikliyor ve sizin için işin anlamı, gerçek katkım ne sorularını gündeme getiriyor. Hem üretken olmak hem de ruhunuza hizmet eden işler yapmak adına büyük bir potansiyel taşıyorsunuz. Balık burcundaki Satürn-Neptün kavuşumu 10. evinizde, bunlar retro zaten. Yani kariyer alanınızda gerçekleşiyor. Bu kavuşum uzun vadeli hedeflerinizi yeniden yapılanma sürecini başlatıyor. Ve ikizlerdeki retro Uranüs ve kovadaki retro Plüto da bu kavuşuma destek veriyor. Eğitim, yayıncılık, yurt dışı bağlantılı işler, hukuki konular ya da yüksek öğrenim gibi temalarda sürpriz fırsatlar getirebilir bu gezegen açıları. Sevgili ikizler, bu dönemde neler yapmalısınız? Sağlığınızı ihmal etmeyin. Bedeninizin verdiği sinyalleri ciddiye alın. İş hayatında gereksiz çatışmalardan uzak durun ama haklarınızı da savunun. Kariyer yönünüzde sezgilerinizi küçümsemeyin. Maneviyatla birleşen başarı mümkün. Aşk hayatında ve yaratıcı projelerde ayaklarınız yere sağlam bassın. Hayal kırıklıklarına açık bir dönemdesiniz. Sevgili ikizler, bu gökyüzü size çok önemli bir mesaj veriyor. Gerçek başarının yolu ruhunuza sadık kalmaktan geçiyor. Mutlu ve verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba yengeçler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 22 Eylül'de Mars'ın Akrep Burcu'na geçişi var ve Su Burcu'na geçiyor. Gökyüzünde sizi duygularla, yaratıcılığınızla, aşk hayatınız ve kendi potansiyelinizle yüzleştiren çok derin ve etkileyici bir enerjiyle saracak gökyüzü sizi. Mars'ın Akrep Burcu'na geçmesiyle birlikte sizler için 5. ev konuları aktive oluyor. Aşk, romantizm, çocuklar, yaratıcılık ve hayatın keyif veren yönleri bu dönemde ön planda. Ancak Mars'ın retro Plüto ile yaptığı kare açı bu alanlarda bir kriz, dönüşüm veya bastırılmış arzuların patlak vermesi anlamına gelebilir. Bir aşk ilişkisinde güç savaşı ya da yoğun kıskançlık temaları açığa çıkabilir ya da çocuklarla ilgili derin, belki karmaşık bir mesele sizi meşgul edebilir. Başak Burcu'ndaki Güneş, Balık Burcu'ndaki retro Satürn'e karşıtlık yapıyor bu süreçte. Bu da zihinsel dünya, eğitim, seyahatler, inançlar ve iletişimde bir sınavdan geçtiğinizi gösteriyor. Bir karar almakta zorlanabilir, geçmişten gelen bir söz ya da bilgiyle yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Eğitim, mahkeme ya da yurt dışı ile ilgili bekleyen bir mesele varsa bu dönemde çözüme yaklaşabilir. Merkür ise Terazi Burcu'nda seyahati ve ev ve aile konularını öne çıkarıyor. Ancak karşısında retro Neptün var. Özellikle aile ile ilgili konuşmalarda yanıltıcı bilgilere, kırgınlıklara veya yanlış anlaşılmalara açık bir dönemde olduğunuzu gösteriyor. Evde huzur istiyorsanız iletişimde açık, dürüst ve sabırlı olun. İdealize ettiğiniz biriyle gerçekler arasında fark olduğunu fark edebilirsiniz. Ve asıl büyüleyici kısma gelelim. Balık burcundaki kuzey ay düğümü, Akrep'teki Lilith ve Yengeç'teki Jüpiter arasında oluşan bir büyük su üçgeni var. Bu bir süredir söylüyorum, bunu zaten anlatıyorum. Tam anlamıyla sizi merkezine alıyor. Bu üçgen sayesinde hayat amacınızı daha net görebilirsiniz. Aşkta, yaratıcılıkta ve kişisel gelişimde büyük ruhsal sıçramalar yaşayabilirsiniz. İlahi destekle korunup yönlendirildiğinizi hissedebilirsiniz. Ve bu büyük su üçgenine Güneş, Merkür ve Güney ay düğümü kavuşumunun karşıtlık yapması da bir uçurtma açı kalıbına neden oluyor. Bu kaderinizin bir noktada hizaya gelmesi, ruhsal olarak yukarı doğru çekilmeniz anlamına gelebilir. Hayat size bir kapı açıyor olabilir. İçgüdülerinize güvenin. Bu dönem sezgileriniz mantığınızdan daha önce konuşacak zaten. Ancak Satürn ve Neptün kavuşumu 9. evinizde ve bu özellikle yüksek öğrenim, uzaklar, felsefi ya da manevi arayışlar açısından bir disiplin, hayal dengesi kurmanızı gerektiriyor. Bu kavuşum kovadaki retro Plüto ve ikizlerdeki retro Uranüs'ten de destek alıyor. Yani ruhsal bir uyanıştan bahsediyor bu açılar. Derin dönüşümlerden, bilinçaltı korkularının çözülmesinden ve hatta geçmiş yaşamlarla bağlantılı bilgiler size akabilir.
Sevgili yengeçler, bu dönemde neler yapmalısınız? Aşkta güç savaşlarına değil, duygusal dürüstlüğe odaklanmalısınız. İç dünyanızda sizi aşağı çeken eski kalıpları bırakmaya hazırlanın. Aileyle iletişimde net ve açık olmaya gayret edin. Yanlış anlamalara dikkat edin. İlahi zamanlamaya güvenin. Sezgileriniz size zaten doğru yolu gösterecek. Öyle bir gökyüzü var. Sevgili yengeçler, bu gökyüzü sizi hem kalbinizle hem de ruhsal yönünüzle buluşturmak için burada. Kendinize dürüst olun. Işığınız içeriden doğuyor olacak. Mutlu ve verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba aslanlar. Gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 22 Eylül'de Mars'ın Akrep Burcu'na geçişi var. Bu tarihlerde gökyüzü sizleri özellikle ailevi temalar, ev düzeniniz, içsel güvenlik alanlarınız ve kariyer geçmişinizle ilgili derin dönüşüm sürecine çekiyor. Bu süreçte hem iç dünyanızı yapılandıracak hem de dış dünyada sağlam bir zemin oluşturmanın yollarını arayacaksınız. Mars'ın Akrep Burcu'na geçmesiyle birlikte 4. eviniz, ev, aile ve içsel temelleriniz aktive oluyor. Ancak Mars retro Plüto ile kare açıda olacak. Aile içindeki bastırılmış öfkenin, eski krizlerin ya da kontrol savaşlarının gün yüzüne çıkmasına neden olabilir. Bu ailevi bir yüzleşme ya da evle ilgili büyük bir değişim olabilir. Fiziksel olarak taşınmak, ev tadilatı ya da geçmişle ilgili duygusal bir kırılma da gündeme gelebilir. Başak Burcu'ndaki Güneş'in Balık Burcu'ndaki retro Satürn'le yaptığı bir karşıtlık var aynı süreçte. Bu da maddi konularda bir gerileme işaret ediyor. Gelir gider dengesi, borçlar, miras, ortak kaynaklar gibi alanlarda bir hesaplaşma yaşanabilir. Paraya ya da değerinize nasıl yaklaştığınızı sorgulamanız gerekebilir. Merkür ise Terazi Burcu'nda iletişim, kardeşler, yakın çevre, eğitim gibi konuları öne çıkarıyor. Ancak karşısındaki retro Neptün bilgi kirliliğine, yanlış anlaşılmalara veya hayal kırıklıklarına neden olabilir. Bu dönemde duyduğunuz her bilgiye hemen güvenmeyin. Özellikle evrak, sözleşme, eğitimle ilgili konularda da dikkatli olun. Ve şimdi gökyüzünün ilahi hizalanmalarından biri olan büyük su üçgeninden bahsedeceğim. Ardından oluşan da uçurtma açı kalıbı var. Bir süredir de bahsediyorum zaten bundan. Balık burcundaki Kuzey Ay düğümü, Akrep'teki Lilith ve Yengeç burcundaki Jüpiter'in oluşturduğu su üçgeni sizi özellikle içsel arınma, duygusal şifa, ruhsal derinleşme sürecine davet ediyor. Geçmişten gelen bir karmik mesele artık çözülmek üzere. Aile köklerinize, atalarınızla ilgili ruhsal bir farkındalık geliştirebilirsiniz. İç dünyanızda uzun süredir taşıdığınız bir yükü bırakmaya hazır olabilirsiniz. Bu üçgene Güneş, Merkür ve Güney Ay düğümü kavuşumunun karşıtlık yapmasıyla oluşan uçurtma açı kalıbı sizlere hem bilinçli farkındalık hem de kadersel arınma fırsatı sunuyor. Geçmişi onurlandırıp arkanızda bırakma zamanı. İçsel gücünüzü sahiplenirseniz yepyeni bir sayfa açabilirsiniz bu dönemde. Ayrıca Satürn ve Neptün 8. evinizde kavuşumda sizin için ruhsal ve maddi dönüşümün çok derin bir aşamasına işaret ediyor. Bu kavuşum ikizlerdeki retro Uranüs'ten ve Kova'daki retro Plüton'dan da destek alıyor. Bu açılar sayesinde eğer bir borcunuz varsa bu borç bitebilir. Psikolojik bir travma varsa o da şifalanabilir ve çok büyük bir uyanış yaşayabilirsiniz bu süreçte. Sevgili aslanlar, bu süreçte neler yapmalısınız? Aileyle olan bağlarınızı gözden geçirin. Gerekirse duygusal sınırlar belirleyin. Evdeki değişim sizi huzursuz etse bile aslında sizi özgürleştirmek için oluyor. Maddi meselelerde özellikle ortak kaynaklarla ilgili kararları dikkatle alın. Spiritüel bir dönüşüm kapıda, duygusal yüklerinizi bırakmaya cesaret edin. Sevgili aslanlar, bu dönem görünürde sarsıcı ama özünde sizi gerçek gücünüzle tanıştıracak bir eşik yaşanıyor. İç sesinize kulak verin. Gökyüzü içinizdeki aslanı uyandırıyor. Mutlu ve umutlu bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba Başaklar, Gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 22 Eylül'de Mars'ın Akrep Burcu'na geçişi var. Bu tarihlerde yaşanacak gökyüzü dizilimi sizler için çok güçlü farkındalıklar,
ilişkilerde yüzleşmeler ve zihinsel dönüşümler getiriyor. Bu dönem sizin için hem kişisel hem ilişkisel anlamda önemli bir eşik olabilir. Güneş burcunuzda ilerliyor. Zaten ışığın sizde olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu güneş balık burcundaki retro satürne karşıtlık yapıyor. Bu özellikle ben ve biz dengesini sorgulatıyor. Kendinizi ilişkilerde yeterince görünür hissedebiliyor musunuz? Yoksa fazla sorumluluk yüklenmiş hissedip geri mi çekiliyorsunuz? Eğer dengede bir sıkıntı varsa bunlarla yüzleşeceksiniz. Bu karşıtlık ikili ilişkilerde bir yeniden yapılanma ya da kopuş getirebilir. Mars Akrep Burcu'na geçmesiyle 3. evinizi yani iletişim, kardeşler, yakın çevre ve zihinsel faaliyetler alanını canlandırıyor. Ancak Mars retro Plüto ile kare açıya giriyor hemen. Bu temalarda yoğun bir zihinsel gerilim, baskı ya da manipülasyon riski doğurabilir. Bir tartışmada sertleşmek, fikir savaşlarına girmek ya da geçmişten gelen bir sözün içinizde yara açması mümkün. Zihninizi zehirleyen düşünceleri dönüştürmek için bu dönem harika bir fırsat olabilir. Merkür ise Terazi burcunda 2. evinizde yani para, özdeğer ve sahip olduklarınız alanında ilerliyor. Ancak retro Neptün'le de karşıtlık yapıyor. Maddi konularda kafa karışıklığı, belirsizlik ya da aşırı idealizm yaratabilir. Gelirlerinizle ilgili gerçekçi olun. Özellikle büyük harcamalar ya da alım satım kararları için bu dönem kesinlikle uygun değil. Yanılmalara açık. Şimdi gelelim gökyüzünün en ruhsal kadersel formasyonlarına. Balık burcundaki Kuzey Ay düğümü, Akrep burcundaki Lilith ve Yengeç burcundaki Jüpiter arasında oluşan büyük su üçgenine. Bu ilişkilerde, sosyal çevrede ve iletişimde duygusal sezgilerin güçlenmesi, geçmiş bağların şifalanması ve yeni ruhsal dostlukların doğması anlamına geliyor. Bir süredir de bahsediyorum bu üçgenden. Bir süredir bu gökyüzünde devam ediyor. Ve bu üçgene Güneş, Merkür ve Güney Ay düğümünün kavuşumunun karşıtlık yapmasıyla bir açılma açılı kalıbı oluşuyor. Hayatınızda güçlü bir kadersel hizalanma yaratıyor. Hem kendinizi ifade etme biçiminizde hem ilişkilerinizde hem de sosyal aidiyetlerinizde yepyeni bir kapı açılıyor. Bu dönemde bir ruh eşiyle karşılaşabilirsiniz. Eskiden yarım kalmış bir ilişkiyi şifalandırabilirsiniz. Ya da hayat misyonunuzu yeniden tanımlayabilirsiniz. O kadar güçlü yani. Ayrıca Balık burcundaki Satürn-Neptün kavuşumunda 7. evinizde ilişkilerde hem bağlılık hem teslimiyet sınavından geçiyorsunuz. Bu kavuşum ikizlerdeki retro Uranüs'ten ve Kova'daki retro Plüton'dan yaptığı destekleyici açılar sayesinde ilişkilerde devrimsel dönüşümler mümkün. Eski kalıplar yıkılıp yepyeni bağlar kurabilirsiniz. Sevgili Başaklar, bu dönemde neler yapmalısınız? Zihinsel karmaşadan uzaklaşın. Düşünmeden değil ama fark ederek konuşun. İlişkilerde sorumluluk ve özgürlük dengesini yeniden kurun. Maddi konularda ayaklarınız yere bassın. Aldanmalara açık bir dönemdesiniz. Ruhsal olarak sizi destekleyecek insanlarla karşılaşabilir, kaderinizin yön değiştirdiğini hissedebilirsiniz. Sevgili Başaklar, bu gökyüzü size hem gerçeği hem de ruhunuzu gösterecek. Zihninizi arındırdığınızda kalbiniz size rehberlik edecek. Unutmayın, en büyük dönüşüm içeriden başlar. Mutlu, umutlu bir dönem geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba teraziler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 22 Eylül'de Mars'ın Akrep Burcu'na geçişi var. Bu tarihte gökyüzünde oluşan güçlü ve karmaşık enerji kalıpları sizleri içsel dünyanızla, maddi değerlerinizle ve ilişkiler ihtiyaçlarınızla derin bir yüzleşmeye davet ediyor olacak. Merkür burcunuzda ilerliyor. Bu dönemde iletişim, düşünceler ve zihinsel ifade ön planda olabilir. Ancak Merkür de retro Neptün'de karşıt açı içinde. Özellikle kendinizi anlatırken net olmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Hayal kırıklıklarına ya da aldanmalara açık olmanıza neden olabilir. Hayır demek, sınır koymak ya da doğruyu seçmek bu dönemde düşündüğünüzden daha önemli hale gelebilir. İletişim kurarken kendi gerçek kimliğinizi çarpıtmamaya, başkalarının da sizi manipüle etmesine izin vermemeye özen gösterin. Mars Akrep Burcu'na geçmesiyle birlikte ikinci ev konularınızı aktive edecek. Yani maddi kaynaklar, özdeğer ve sahip olduklarınız aktive oluyor. Ancak Mars'ın retro Plüto ile yaptığı kare açı
Bu alanlarda yoğun bir dönüşüm baskısı ve kriz ya da güç savaşı getirebilir. Kazançlarınız, gelir modeliniz ya da özdeğer duygunuz sarsılabilir bu dönemde. Bunun amacı sizi zayıflatmak değil, sizi gerçek değerinizi yeniden tanımlamaya zorlamak. Başak Burcu'ndaki Güneş, Balık Burcu'ndaki retro Satürn'le karşıtlık yapıyor. Bu durum hem ruhsal sağlığınız hem de günlük yaşam düzeniniz açısından önemli bir farkındalık getirecek. Acaba kendinizi fazla yıpratıyor olabilir misiniz? Hizmet etmekte kendinizi feda etmek arasında bir denge kurmak zorunda kalabilirsiniz. Ve şimdi en etkileyici formasyonuna geçelim. O da Balık burcundaki Kuzey Ay düğümü, Akrep'teki Lilith ve Yengeç burcundaki Jüpiter arasında oluşan büyük su üçgeni. Bu size iş hayatında kadersel fırsatlar getirebilir. Maddi kaynaklarınızda ruhsal bir büyümeden bahsediyor olabilir. Toplumsal statünüzde sezgisel bir ilerlemeyi destekliyor. Bu su üçgeni bir süredir gökyüzünde var. Bahsediyorum sürekli. Ve bu üçgene Güneş-Merkür-Güney Ay düğümü kavuşumunun karşıtlık yapmasıyla beraber bir uçurtma açı kalıbı oluşuyor. Sizi ilahi bir planla hizalamaya davet ediyor. Eğer son dönemde maddi veya mesleki anlamda belirsizlikler yaşadıysanız, şimdi bu belirsizliklerin ardındaki büyük resmi fark etmeye başlayacaksınız. Kaderin sizi taşıdığı yön artık çok daha görünür olacak. Balık burcundaki Satürn-Neptün kavuşumu hem iş hayatınızı hem de fiziksel sağlığınızı daha ciddi disiplinli ama aynı zamanda manevi olarak da besleyici bir şekilde ele almanız gerektiğini gösteriyor. Kovadaki retro Plüto, ikizlerdeki retro Uranüs'te bu alana destekleyici açılar yapıyor. Rutinlerinizi de dönüştürebilirsiniz. Yani yeni rutinler yaratabilirsiniz. Yeni bir iş modeli geliştirebilirsiniz. Ya da ruhsal bir çalışmayla fiziksel sağlığınızı güçlendirebilirsiniz. Sevgili teraziler, bu dönemde nelere dikkat etmelisiniz? Finansal kararlar alırken acele etmeyin. Büyük değişimler kapıda ama sağlam adım atmak gerekiyor. İlişkilerde denge arayışınız sizi kurban pozisyonuna sürüklemesin. Buna dikkat edin. Ruhsal ve fiziksel sağlığınızı bütünsel olarak ele alın. Beden ruhla birlikte iyileşir çünkü. Kendinizi ifade ederken belirsizliğe düşmeyin. Sözünüz net olsun. Sevgili teraziler, bu dönem sizi yeniden yapılandırıyor. Gerçek değerinizi hatırladığınızda hem içsel hem maddi zenginlik sizi bulacaktır. Gökyüzü size şunu fısıldıyor. Önce sen kendine inan, sonra dünya sana ayak uyduracak. Verimli, umutlu ve mutlu bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba akrepler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 22 Eylül'de Mars'ın Akrep burcuna geçişi var. Sizin burcunuza geçiyor. Gökyüzü adeta sizler için kurgulanmış gibi bu tarihlerde. Mars sizinle özdeşen güç, tutku ve dönüşüm enerjisini aktive ederken hemen ardından retro Plüto ile yapacağı kare açı sizi hem ruhsal hem fiziksel düzlemde çok yoğun bir değişime sürüklüyor. Mars'ın 1. evinize geçişiyle birlikte hayatınızın direksiyonuna yeniden geçiyorsunuz. Ancak Mars-Plüto karesi bu kontrolü ne uğruna ve nasıl kullandığınızla yüzleştirecek sizi. Kendinizi ifade ederken öfke patlamalarına, inatçılığa ya da güç savaşlarına dikkat edin. Bu dönem sizi kişiliğinizde bastırdığınız yönleri açığa çıkarma ve kendinizi yeniden tanımlama fırsatı sunacak. Başak Burcu'ndaki Güneş, Balık Burcu'ndaki retro Satürn'le yaptığı karşıtlık ise bu dostluklar, sosyal çevre, aşk hayatı ve yaratıcılıkla ilgili konularda bir denge ve yüzleşme gerektiriyor. Ben bu ilişkide ne kadar mutluyum? Veya bu grubun içinde gerçekten bu gruba ait miyim gibi sorular sizi içsel bir karar noktasına getirecektir. Merkür'ün Terazi burcundaki seyahati bilinçaltınızı, iç dünyanızı ve gizli kalmış düşüncelerinizi aydınlatıyor ama retro Neptün'e de karşıtlık yapıyor. Zihinsel bulanıklık, geçmişe takılma ya da gerçeklerden kaçma eğilimi yaratabilir. Gizli konuşmalar, arkanızdan dönen işler ya da kendi içinizde bastırdığınız fikirler bu süreçte görünür hale gelecektir. Ve gökyüzünün sizi en çok etkileyen bir yapısına bakalım. Balık burcundaki Kuzey Ay düğümü, sizin burcunuzdaki Lilith ve Yengeç burcundaki Jüpiter arasında oluşan büyük su üçgeni hem kişisel ifade gücünüzün
hem aşk ve yaratıcılık enerjinizin hem de inanç ve yaşam felsefenizin kadere hizmet edecek biçimde birleştiğini gösteriyor. Bu su üçgenine Güneş, Merkür, Güney Ay düğümü kavuşumunun karşıtlık yapmasıyla da bir uçurtma açı kalıbı oluşuyor. Sizi bir kadersel hizalanmaya, ruhsal misyonla buluşturmaya ve kendinizi yüksek bir amaç uğruna ifade etmeye fırsatıyla karşılaştıracak. Artık kim olduğunuzu değil, kim olmak istediğinizi sorgulama zamanı ve cevaplar içsel sezgilerinizde gizli. Ayrıca Balık burcundaki Satürn-Neptün kavuşumu da 5. evinizde. Bu kavuşum sayesinde aşk, çocuklar, yaratıcı projeler ve sahneye çıkma cesareti gibi temalar derinleşip olgunlaşıyor. İkizlerdeki retro Uranüs, Kova'daki retro Plüto'dan gelen destekleyici açılarda duygusal cesaretinizi, evdeki köklü dönüşümü ve finansal sistemlerinizi yeniden yapılandırma fırsatı sunacaktır. Sevgili akrepler, bu dönemde neler yapmalısınız? Güç kullanırken dikkatli olun. Baskı kurmak yerine dönüşüme liderlik edin. Aşkta ve ilişkilerde sahip olma değil, olma haline odaklanın. Geçmiş sizi tanımlar ama geleceğiniz değildir. Ruhsal misyonunuza odaklanın. Sanat, yazı, sahne ya da çocuklarla ilgili konularda büyük bir yapılandırma süreci başlayabilir. Sevgili akrepler, bu gökyüzü size yüzleş, dönüştür, liderlik et diyor. Korkularınızla yüzleşirseniz ruhunuzun en güçlü versiyonuna uyanırsınız. Unutmayın, küllerinizden doğmak zaten sizin doğanızda var. Mutlu bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba yaylar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 22 Eylül'de Mars'ın Akrep Burcu'na geçişi var. Bu tarihte oluşan çok güçlü gökyüzü konfigürasyonları da var. Sizleri içine çekiyor. Görünmeyenle yüzleşmeye, bilinçaltınızı çözmeye ve ruhsal derinliklerinize inmeye davet ediyor. Mars'ın Akrep Burcu'na geçişiyle 12. eviniz aktive oluyor. Bastırılmış duygular, özellikle gizli düşmanlıklar ve ruhsal alan aktive oluyor. Ve Mars retro Plüto ile kare açı yapıyor. Bu dönem bilinçaltınızda bastırılmış öfke, suçluluk ya da güçlülük hisleri varsa bunlar hepsi yüzeye çıkacak. Siz farkında olmadan içsel bir öfke enerjisi sizi hem ruhsal hem fiziksel olarak yorabilir. Bu yüzden bu dönemde mutlaka dinlenmeye, meditasyona ya da şifa çalışmalarına zaman ayırın. Güneşin Başak Burcu'ndaki seyahatiyle birlikte kariyer alanınız aydınlanıyor. Ancak balıktaki retro Satürn'e de karşıtlık yapıyor. Hem ev hem iş dengesinde bir baskı yaratabilir. Ailevi sorumluluklar ile mesleki hedefleriniz arasında sıkıştığınızı hissedebilirsiniz. Bu ikilemi çözmenin yolu duygusal olarak neye ihtiyacınız olduğunu dürüstçe sorgulamanızdan geçiyor. Merkür'ün Terazi burcundaki seyahati sosyal çevrenizde iletişim trafiğini artırıyor. Ancak karşısında bir retro Neptün var. Arkadaşlık ilişkilerinde hayal kırıklığına ya da net olmayan konuşmalara sebep olabilir. Bu dönemde sosyal çevrenizden gelen sözlere hemen güvenmeyin. Gerçekleri zamana bırakın diyorum. Şimdi en kadersel açık kalıbına gelelim. Balık burcundaki Kuzey Ay düğümü, Akrep burcundaki Lilith ve Yengeç burcundaki Jüpiter arasında oluşan büyük su üçgeni geçmişe ait şifalanmamış meselelerin şimdi ruhsal bir dönüşümle çözülebileceğini gösteriyor. Aileyle ilgili sırlar, atalardan gelen yükler ya da bastırdığınız korkular artık sizi bırakmak üzere gün yüzüne çıkıyor. Bu büyük su üçgenine Güneş, Merkür ve Güney Ay düğümü kavuşumunun yaptığı karşıtlıkta bir uçurtma açı kalıbına neden oluyor. Sizi büyük bir ruhsal hizalanmaya götürüyor. Bilinç dışınızı tanıdıkça ruhunuzun size anlatmak istediği hikayeyi duymaya başlayacaksınız. Bu dönem bir iç uyanış, bir ruhsal arınma süreci olabilir. Balık burcundaki Satürn-Neptün kavuşumu 4. evinizde, yani kökleriniz, eviniz, aileniz ve iş dünyanızla ilgili bir alanda gerçekleşiyor. Bu kavuşum ev düzeninizde kalıcı değişikliklere, aile bağlarında sorumluluk almaya veya aynı zamanda geçmiş travmalarla da yüzleşme fırsatı sunuyor. İkizlerdeki retro Uranüs ve Kova'daki retro Plüton'un destekleyici açıları sayesinde fikirleriniz radikal biçimde değişebilir. Kardeşler, yakın çevre ya da eğitim alanında
yepyeni bir düzen başlatabilirsiniz. Sevgili yaylar, bu dönemde ne yapmalısınız? Ruhsal yorgunluklara kulak verin, içsel şifaya yönelin. Aileyle ve evle ilgili ertelediğiniz sorumlulukları gözden geçirin. Maddi ve manevi bağlardan özgürleşmek için içinize dönün. Sosyal ilişkilerde beklenti ve hayal arasında sıkışmayın, netlik arayın. Sevgili yaylar, bu gökyüzü sizi görünmeyene çağırıyor. Dış dünyada değil, iç dünyada bulacağınız cevaplar sizi gerçek özgürlüğe taşıyacak. Unutmayın, bazen en büyük yolculuk kendinize yaptığınız o sessiz yürüyüştür. Umutlu, mutlu, verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba Oğlaklar, gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 22 Eylül'de Mars'ın Akrep Burcu'na geçişi var. Gökyüzü sizin doğanızla uyumlu, sistematik, disiplinli ama aynı zamanda ruhsal boyutta ciddi farkındalıklar barındıran bir yapı kurmuş. Bu dönemde hem kariyer hem sosyal çevre hem de zihinsel yönelimleriniz güçlü bir değişimden geçiyor. Mars'ın Akrep Burcu'na geçişiyle birlikte 11. evinizde büyük bir hareketlilik başlıyor. Arkadaşlıklar, sosyal çevre, gruplar ve hedefler konusunda hem tutkulu bir motivasyon hem de mücadeleci bir enerji devrede olacak. Ancak Mars retro Plüto ile kare açıya girecek. Bu alanlarda gizli güç savaşlarına, eski dostlukların sorgulanmasına ya da hedeflerinizi kökten değiştirecek bir krize neden olabilir. Kimi insanlarla yollar ayrılırken bazı ilişkilerde de gerilimler kaçınılmaz olabilir. Güneş ise Başak Burcu'nda yüksek öğrenim, yurt dışı bağlantılar ve yaşam felsefeniz ön plana çıkıyor. Ancak Balık Burcu'ndaki retro Satürn'le yaptığı karşıtlık yakın çevre ve uzak hedefler arasında bir gerilim yaratabilir. Neye inanıyorum ve bunu nasıl ifade ediyorum sorusu zihinsel kalıplarınızı yeniden şekillendirebilir. Merkür ise Terazi Burcu'nda tam kariyer alanınızda, ancak retro Neptün'le karşıtlık yapıyor. Özellikle iş ortamında belirsizliklere, iletişim kazalarına ya da yanlış anlaşılmalara açık olduğunuzu gösteriyor. İş görüşmeleri, sözleşmeler ya da kariyer hedefleri konusunda dikkatli olun. Detayları atlamayın. Ve şimdi sıra geldi sizi çok derinden etkileyecek kadersel oluşuma. Balık burcundaki Kuzey Ay düğümü, Akrep burcundaki Lilith ve Yengeç burcundaki Jüpiter'in yaptığı büyük su üçgeni, bu iletişim şekliniz, yakın çevreniz, ortaklıklarınız ve sosyal ilişkilerinizin bir ruhsal plan dahilinde şekillendiğini gösteriyor. Bu bir süredir gökyüzünde var, zaten bahsediyorum. Ve bu üçgene Güneş, Merkür, Güney Ay düğümü kavuşumunun karşıtlık yapmasıyla bir uçurtma açı kalıbı oluşuyor. Sizi zihinsel ve ilişkisel düzlemde bir aydınlanmaya taşıyor. Artık nasıl konuştunuz, kiminle kurduğunuz bağ ve hangi fikirleri yaydığınız karmasal bir anlam taşıyor. Yaptığınız her konuşma, her karar gelecekteki başarılarınızın temelini oluşturuyor. Balık burcundaki Satürn-Neptün kavuşumu 3. evinizde. Bu yazmak, öğrenmek, yakın çevrenizde olan ilişkiler ve düşünme biçiminiz konusunda disiplinli ama aynı zamanda sezgisel bir yapı kurmanızı istiyor. Kovadaki retro Plüto, ikizlerdeki retro Uranüs de buraya destekleyici açılar yapıyor. Gelir sisteminizi yeniden yapılandırabilirsiniz. Günlük yaşam rutinlerinizi dönüştürebilirsiniz. Maddi ve zihinsel kaynaklarınızı çok daha yaratıcı bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Sevgili Oğlaklar, bu dönemde neler yapmalısınız? Arkadaşlıklarınızda kontrol etmeyi yerine empati kurmayı deneyin. Sözlerinizin gücünü küçümsemeyin. Bu dönem her cümle kader yazabilir. İş hayatında belirsizlik varsa hemen karar almayın. Süreçleri izleyin. Yeni hedefler belirlerken artık sizi yormayan yolları seçin. Sevgili Oğlaklar, bu gökyüzü sizi entelektüel ve sosyal anlamda yeniden doğuşa çağırıyor. Gerçek başarı sadece statü değil, anlamlı olan bağlar ve kalıcı etkiler yaratmaktır. Unutmayın, zihnini yapılandıran kişi kaderini de şekillendirebilir. Mutlu, umutlu bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba Kovalar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 22 Eylül'deki Mars'ın Akrep Burcu'na geçişi var.
Bu tarihlerde gökyüzü sizin için hem dönüştürücü hem de farkındalık kazandırıcı etkiler barındırıyor. Bu dönemde toplumdaki yerinizi, kariyerinizi ve kişisel gücünüzü nasıl kullandığınızı sorgulamanız gerekebilir. Mars'ın Akrep Burcu'na geçişiyle 10. eviniz yani kariyer ve toplumsal statü alanınız oldukça hareketleniyor. Ancak Mars retro Plüto'ya kare açı yapıyor. Kariyerinizde bir baskı, kontrol ya da kriz enerjisini tetikleyebilir. Yöneticilerle çatışmalar, güç savaşları, iş ortamında bastırılmış öfke gibi konular bu dönemde yüzeye çıkabilir. Kariyerinizde ilerlemek isterken kiminle neden yarıştığınızda sorgulamanız gerekebilir. Güneş ise Başak Burcu'nda sizi ortak kaynaklar, finansal borçlar ve ruhsal dönüşüm alanında aydınlatıyor. Ancak karşısında da bir retro Satürn var. Bu karşıtlık gelir gider dengesinde bir sınavdan bahsediyor olabilir. Maddi ya da duygusal anlamda kendinize olan güveninizi yapılandırma ihtiyacını gündeme getirecektir. Merkür ise Terazi burcunda seyahat ediyor. Yüksek öğrenim, hukuki konular, yurt dışı bağlantılar ya da hayat felsefeniz ön plana çıkacak. Ancak o da retro Neptün'le karşıtlık açısında özellikle inandığınız değerler ile gerçekler arasında bir bulanıklık yaratabilir. Yurt dışı planlarınız, eğitim hedefleriniz ya da inanç sistemleriniz gözden geçirilmeli. Her bilgiye hemen güvenmeyin. Neptün aldatabilir. Ve işte son derece önemli bir kadersel yapı daha. Balık burcundaki Kuzey Ay düğümü, Akrep burcundaki Lilith ve Yengeç burcundaki Jüpiter büyük bir su üçgeni oluşturuyor. Bir süredir bundan bahsediyorum zaten. Bu üçgen para kazanma şekliniz, çalışma koşullarınız ve kariyeriniz arasında duygusal ve ruhsal bir hizalanmaya ihtiyacına işaret ediyor. Bu üçgene Güneş, Merkür, Güney Ay düğümü kavuşumunun karşıtlığı da eklendiğinde bir uçurtma açı kalıbı oluyor. Sizi mesleki anlamda büyük bir sıçrayışa hazırlıyor. Ancak bu sıçrayış sadece zekanızla değil, duygularınızla da kulak verirseniz mümkün olacak. Kariyerinizdeki başarı yalnızca performansa değil, içsel dönüşümünüze de bağlı. Balık burcundaki Satürn-Neptün kavuşumu 2. evinizde maddi kaynaklar, özgüven ve değer sisteminizi yeniden şekillendiriyor. Bu kavuşum size hayal ettiğiniz gelir sistemini gerçekleştirmek için disiplinli olmanız gerektiğini hatırlatıyor. İkizlerdeki retro Uranüs, retro Plüto'dan gelen destekleyici açılar sayesinde yaratıcılığınız sıra dışı bir kazanç modeline dönüşebilir. Bir projeniz büyük ses getirebilir. Kendinize yepyeni bir alanda yaratabilirsiniz dilerseniz. Sevgili kovalar, bu dönemde neler yapmalısınız? Kariyer hedeflerinizde baskı yerine strateji kullanın mutlaka. Maddi özgürlüğünüzü ruhsal tatminle buluşturun. Geleceğe dair büyük hayaller kurarken sabırla inşa edin. Zihin kadar sezginize de güvenin. İkisi birlikte sizi uçuracak. Sevgili kovalar, gökyüzü sizi ben kimim, neye hizmet ediyorum ve bunun karşılığını nasıl alıyorum sorusuyla baş başa bırakıyor. Unutmayın, gerçek özgürlük kendi değerini bilen bireyin kazandığı bir zaferdir. Umutlu ve mutlu bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba balıklar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 22 Eylül'de Mars'ın Akrep Burcu'na geçişi var. Bu geçişle birlikte gökyüzü size adeta karmik bir kapı aralıyor. Sizler için hem içsel uyanış hem de kadersel dönüşümün temasının çok güçlü biçimde hissedileceği bir zaman dilimi başlıyor. Mars'ın Akrep Burcu'na geçişiyle birlikte 9. eviniz harekete geçiyor. Yurt dışı konuları, akademik çalışmalar, inanç sistemleriniz ve hayat felsefeniz üzerinde yoğunlaşan bir enerji var. Ancak Mars retro Plüto ile kare açıda inandığınız bazı şeylerin yıkılmasına, yaşam görüşünüzü yeniden inşa etme gerekliliğine işaret ediyor. Bir eğitim, bir seyahat, bir inanç ne olursa olsun artık sizi ileriye taşımayan her şeyi geride kalmak zorunda olacak bu dönemde. Güneş Başak Burcu'ndaki seyahatiyle birlikte ikili ilişkiler ve ortaklıkları gündeme getirecek. Ancak Güneş'in retro Satürn'e yaptığı karşıtlık sizi hem ilişkilerde hem de kimlik arayışında bir sınava sokabilir. Ben kimim ve bu ilişki beni destekliyor mu sorusu artık ertelenemez bir iç yüzleşme haline geliyor olabilir.
Merkür ise Terazi burcunda ortak kaynaklar, kredi, borç, miras gibi konularda haberler getirebilir. Ancak retro Neptün'le yaptığı karşıtlık yanılgılara, belirsizliklere ve hayal kırıklıklarına açık olduğunuzu gösteriyor. Finansal kararlar alırken gerçeklerden uzaklaşmamaya özen gösterin. Her bilgiye hemen inanmayın. Ve gökyüzünün en ruhsal, en kadersel yapısına gelelim. Kuzey ay düğümü Balık burcunda, sizin burcunuzda. Zaten bu dönemde sizi karmanın merkezine yerleştiriyor Kuzey ay düğümü. Akrep burcunda Lilith var, Yengeç burcunda Jüpiter var. Bunlar bir büyük su üçgeni oluşturuyor. Siz de bir su burcusunuz. Çok etkileniyorsunuz bundan. Kendinizi nasıl ifade ettiğiniz, yaratıcılığınızı nasıl ortaya koyduğunuz ve hayata nasıl baktığınız çok derin bir değişimden geçebilir. Güneş, Merkür ve Güney ay düğümü kavuşumu, bu kavuşumunun karşıtlığı bir uçurtma açı kalıbı oluşturacak. Bu üçgenle beraber sizi adeta ruhsal olarak hizalayan, içsel pusulanızı yeniden çalıştıran bir göksel fırsat getiriyor. Hayatınızın yönü değişiyor. Ama bu değişim içeriden başlıyor. Artık başkalarının ne dediği değil, sizin ne hissettiğiniz, ne istediğiniz önemli olacak. Üstelik bu dönemde Balık burcundaki Satürn-Neptün kavuşumu sizin burcunuzda, yani doğrudan benliğinizi etkiliyor. Satürn burada size disiplinli olmayı, sınır çizmeyi, sorumluluk almayı öğretiyor. Neptün sezgilerinizi keskinleştiriyor ki yüksek sezgi sahibisiniz zaten. Rüyalarla, ilhamlarla ve ruhsal rehberlikle iç dünyanızı zenginleştiriyor. Plüto'dan ve Uranüs'ten de buraya destek de geliyor. Destekleyici açılarla içsel dönüşümü daha bilinçli ve sürdürülebilir hale getiriyor. Sevgili balıklar, bu dönemde neler yapmalısınız? İnanç sisteminizi gözden geçirin. Sizi ne büyütüyor? Sizi ne sınırlıyor? Bunlara bir bakın. Kimlik arayışınızda başkalarının onayını değil, iç sesinizi takip edin. İlişkilerde fedakarlık sınırlarını yeniden tanımlayın. Ruhsal kapasitenizi küçümsemeyin. İçinizde şifacı bir güç var sizin, biliyorsunuz. Sevgili balıklar, bu gökyüzü sizin için bir uyanış zamanı. Artık kaderinize boyun eğmek değil, onunla birlikte yaratma vaktiniz geldi. Unutmayın, gerçek dönüşüm ruhun derinliklerinde başlar ve oradan tüm hayatınıza yayılır. Umutlu, mutlu, verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.